Efendim Nur Viral ile Sen İstersen özel canlı yayındasınız ve şu dakikadan itibaren sağlıkla ilgili kafanıza takılan bütün soruların cevaplarını kıymetli hocam tek tek cevaplayacak. Özellikle bel fıtığıyla dizde problemi olanlar varsa, dizimde ağrı var, ameliyatsız tedavi yöntemlerini öğrenmek istiyorum diyenler varsa ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı doçent doktor Ahmet İnanır. Sevgili hocam canlı yayınımda hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk, teşekkürler. Şimdi ben fıtıkla ve özellikle diz kireçlenmesiyle ilgili sorularımı hazırladım. Eminim seyircimin de sormak istediği vardır. Eğer bel ağrısı çekiyorsanız, diz ağrısı çekiyorsanız, ameliyatsız tedavi yöntemlerini öğrenmek istiyorsanız lütfen siz de canlı yayınımızda bize sorularınızı sosyal medya hesabımız üzerinden iletin. Öncelikle şunu soracağım. Fıtık eskiden bu kadar yaygın değildi. Artık gençlerde bile fıtık var. Neden bu kadar arttı? Yani genç yaşlara kadar nasıl düştü bu kadar? Aslında biz eski insanların, işte babaannemizlerin dönemindeki sağlıklı yiyecekleri yiyemiyoruz. O yüzden hücrelerimiz de daha dayanıksız, daha toksik, böyle kırılmaya, yıpranmaya, bozulmaya daha müsait. Ve zaten şu var, işte futbol ahlakı çok veya spor o tür işte vurdu kırdılı sert spor ahlakı çoğaldı. Neredeyse futbol oynamayan genç yok. İşte voleybol oynamayan kızımız yok, basketbol oynamayan gibi. Bu bu aktivite veya aktiflik bizim o hücrelerimiz açısından dayanıklılık arz etmiyor maalesef. Ona mukavemet edemiyor. Bir de eğilip kalkıyoruz, dikkat etmiyoruz. Ciddi bir ağrımız olmadıkça doktora başvurmuyoruz. Aslında baştan bizi zaman zaman belimiz, boynumuz, dizimiz, ayağımız uyarıyor bizi. Ufak tefek ağrıları biz bir ağrı kesici alıp geçiştiriveriyoruz. Ağrı uyarı mıdır? Genelde Tabii. bu ağrılar mesela Tabii. yaşam tarzında yaptığımız yanlışlıklardan mı oluyor yoksa fıtıktan mı kaynaklanıyor? Yanlışlıklar zaten fıtık yapıyor. Bu birbirini körüklüyor. İnsan şu var, ağrısı olduğu sürece dikkat ediyor. O süre içinde dikkat ediyor ağrı geçinceye kadar. Ondan sonra o süreci unutuyor. Fıtığı varmış gibi yaşamıyor maalesef. Sonra da tekrarını vuku bulduruyor fıtığını. Peki biz nerede hata yapıyoruz diye bilmiyorum hiç kendinize sordunuz mu? Yani günlük hayatta ne yaparsak gerçekten bizi fıtık yapar da demeyeyim belimizde fıtık oluşmasına neden olur. Tabii. Birincisi şu var. Bizim şimdi tüm doktor camiası olarak en çok endişe ettiğim benim şu andaki genişlemeli fıtıklar. Oturarak çalışıyoruz gün boyunca veya ayakta çalışıyoruz. Yatarak çalışan yok. Öyle olunca hele kilolu ise bu kişi yani %99 genişlemeli fıtık gelişiyor. Ve MR'da baktığımızda çoğu arkadaşımız bu küçük diyor. Yatay MR'a bakmıyor. Halbuki bu küçük dediği şey yan kanal darlığı yapıyor. Mutlak surette nereye genişleyecek? Kanala doğru, yan kanala doğru. Ana kanala çıkmayan fıtık ana kanalı çok daraltmaz. Ama genişlemeli, küçük dediğimiz, başlangıç düzeyi dediğimiz fıtıklar maalesef ki yan kanalları daraltıyor ve onları ameliyatla da işte radyo frekansla da lazerle de hele yaşın ilerlemesiyle başarı şansı hep tedavide düşüyor. Mükemmel yapmanız çok zorlaşıyor. O yüzden hep böyle keşke düzenli yaşayabilsek, kendimize uzun oturuş dediğimiz uzanarak evde en azından onu yapabilsek veya barfiks yapabilse gençlerimiz veya 50 yaşına, 55 yaşına kadar, 60'ına kadar bunları yapabilseler, havuz ahlakımız olsa, yüzme ahlakımız, bunlar bizi en azından bozulmaya karşı biraz direnç gösterir, korur bizi. Uzun oturmak demek ne demek hocam? Yani uzanarak, kanepesinde, koltuğunda uzanarak Yani televizyonu ayaklarımızı koltuğun üzerinde tutarak mı? Evet, aynen. Öyle hani koltuğun üzerine oturup bacak üstüne atmak değil de. Değil. Yok, uzanmak şeklinde yan uzanıp televizyonunu öyle seyretmek. En azından bel biraz dinlenir. Dizimiz dinlenir. Ya bunu yapabilirsek çok çok iyi olur. Peki bacak üstüne attığımızda mesela televizyon izlerken bacak üstüne atarsak bel yoruluyor mu? Yoruluyor tabii. Tek taraflı gerilmeler oluyor. Siz attığınızda piriformisi geriyorsunuz, siyatiği geriyorsunuz. O taraf kanalı biraz açıyorsunuz, bu tarafı daraltıyorsunuz. Genelde insan şöyle yaslanarak oturur koltukta falan tek tarafa. O da omuz ağrısına neden oluyor. Bir süreyen yıllar içinde omuz ağrısı yapıyor o da. Şimdi gördüğüm kadarıyla aslında
yani anlattığınızdan anladığım kadarıyla Evet. birkaç çeşit fıtık var. Tabii. Bu fıtıkların da belirtileri var. Aynen. Aslında bizim en temel bilmemiz gereken konu bu. Çünkü neden? Bunu bilip hemen bir fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanına gitmemiz gerekiyor. İyi olur, evet. O belirtiler neler? Ekran başındaki sevgili seyircim, yani bu belirti o kadar önemli ki lütfen çok iyi dinleyin. Hangi fıtık hangi belirtiyle ameliyat olur ve olmaz? Sorun bu. Şimdi hastalar genelde şunu bekliyor. Bel ağrısını şart gibi görüyor. Yani fıtık için. Bel ağrısı fıtıkta şart değildir. Hatta çoğunda bel ağrısı hiç olmaz hastaların. Az bir kısmında orta hatta çıkan fıtıklar işte kasları da etkilerse falan bel ağrısı yapar. Bazı fıtıklar bacağı hiç vurmaz. Bazı fıtıklar da sadece bacağı vurur. Kalça, bacak, ayak bileğine kadar, ayak ucuna kadar gidebilir. Uyuşma, karıncalanma da yapabilir. İşte burada biz ağrı, esas en ön belirti ağrı oluyor. Ağrı olduğunda bir kontrol ettirmeli. Küçükken yılanın başını küçükken ezmeli derler ya. Böyle aslında iş küçükken biz onu halledebiliriz. Ve hastayı da uyarırsınız. Şunları yapmayın, şu tedavileri de yapalım, sizi kurtaralım. Ama hasta maalesef böyle hani toplum mentalitesi böyle çalışıyor. Ağrım var ama bir ağrı kesici atayım, geçsin. Ama işi bitirmiyor. Ağrı kesici sadece o sinyali susturuyor. Ağrıyı susturuyor. Sizin hissetmemenizi sağlıyor. Ama içeride fıtığı iyileştiren bir fonksiyonu yok maalesef. O yüzden mutlaka ufak tefek ağrımız bile olsa gidip bir kontrol ettirmekte yarar var. Ciddi bir şey olmasın. Arkadaşlarımız da genel olarak fıtığın küçükmüş demesinler. Çünkü küçük fıtıklar yan kanalları daraltıyor ve iyileştirmek patlamış fıtıklardan daha zor hale geliyor maalesef. Peki bu hani derler ya ay bu fıtıkta geç kalınmış. Hakikaten böyle bir şey var mı? Geç kalınmış fıtık Tabii. tabiri doğru mu? Tabii. Şimdi ani çıkan fıtıklarda hasta şiddetli ağrı hisseder. Çünkü hemen olmuştur, akuttur, sinir anında karşı karşıya kalmıştır fıtıkla ve ciddi bir ağrı olur. Ama az önce belirttiğim oturmakla veya işte kilolu olmakla, kilolu hastaların yürümesini bu yüzden çok istemiyoruz. Çünkü eze daha da büyütüyor kanala giden fıtıkları daha da büyütüyor. Şöyle çember gibi büyüyor o. Basa basa. Hamurun genişlemesi gibi. O yüzden bu tür fıtıklar yıllar içinde geliştiği için sinir ona alışır. Parmağımın birbirine değmesi gibi böyle alışır. Ciddi bir komplikasyon hemen gelişmez. Ama akut fıtıklar, ani olan fıtıklar da bulgu daha hızlı gelişiyor. Ağrı bulgusu, düşük ayak bulgusu. Ama az önce belirttiğim genişlemeli fıtıklarda ise zamanla ileri yıllarda düşük ayak bulgusu gelişebilir. O genişlemenin içinde bir fıtık aniden çıkıveriyor, o da yapabiliyor. O yüzden lütfen en önemli yerimiz neredeyse kalbimizden sonra biraz belimiz gibi. Çünkü bizi taşıyıcı bir sistem, Evet. dizimiz öyle. Bunlara ciddi kilo vermekle bunları kurtarmaya çalışalım. Zayıflarda da fıtık oluyor diyor hastalarımız. Veya hocam diyor zayıflarda da diz kireçlenmesi oluyor. Genetiğinde vardır, ağır iş yapmıştır. Olmaz değil. Ama şu var, zayıflarda çok az oluyor, kilolularda neredeyse %99 olacak gözüyle bakıyoruz Evet. biz. Şimdi diz problemi çekenlere buradan müjdemiz olsun. Ameliyatsız tedavi yöntemlerini konuşacağız. Sorularınız varsa lütfen siz de sosyal medya hesabımızdan bize gönderin. Doçent Doktor Ahmet İnanır'a da gönderebilirsiniz. Nur Hiral'le sen istersen özel bana da yazabilirsiniz. Burada sorularınızı tek tek hocam cevaplayacak. Şimdi biliyoruz ki bel fıtığında çok tedavi yöntemi var. Ağrımız var. Birçok tedavi yöntemini denedik ama ağrımız geçmedi. Bunun sebebi yapılan tedavi yönteminin şeklinin yanlış olmasından mı yoksa evrenin ileri evre olmasından mı ağrının, fıtığın ya da? Şimdi hepsi etkili aslında. Hastaya bakan yönüyle diyelim, bir de doktora bakan yönüyle açıklayalım biz bunu. Hastada fıtık vardır, kireçlenme vardır, tendinit vardır, faset vardır. Hastalıklar bunlar hepsi. Veya kulneal sendrom vardır, geçiş sendromu vardır, Mayne sendromu diyoruz biz ona. Birçok şey var veya absesi vardır. Bunlardan birkaçı kaçırılırsa ve sadece fıtığa ait, fıtığı iyileştirmek üzere odaklanılırsa başarı düşüyor. Şimdi yapılan, doktor camiası açısından yapılan hata şu. Sadece tek yöntem yapmak.
Mesela radyo frekans yapmak. O arkadaş onu biliyor. Hep radyo frekans yapıyor. Nokta atışı büyük bir şey değil. Nokta atışı şeyini açıklıyorum. Nokta atışının karşılığı eşittir kortizon. Lokal anestetikle beraber kortizon veriyorsunuz sinir bölgesine. Fıtığı iyileştiren bir şey mi? Hayır. Ağrıyı kesmek üzerine. Yani dışa yapılan radyo frekans da öyle. Ağrıyı sizin hissetmenizi engellemek üzerinedir. Sadece radyo frekans yapılıp hasta bırakılırsa hastanın fıtığı iyileşmez. Mutlaka ek tedavi yöntemleri yapılmalı ki hastayı iyileştirici şeyi de katmış olacaksınız. Hocam bana samimiyetle şunu söyler Evet, tabii misiniz? ki. Yani gerçekten ağrısı ki. olan, ekran başında bizi izleyen Tabii. sevgili seyircilerimizi bilgilendirmek için yapıyoruz bu programı. Gerçekten bel ağrısı çekenler ameliyatsız bir şekilde bakın şu söylediğim tedavi yöntemini uygularlarsa ağrılarından kurtulurlar diyeceğiniz ilk 3 sıradaki tedavi yöntemi hangisi? İlk 3 sırada sayacak olursam, yani aslında ilk 3 sırada demeyelim de ben bunu 7 yapayım ben bunu. Peki. Tabii. Çünkü hepsinin bir etkisi var ama her ayrı tedavinin %70 başarı şansı var. O zaman şöyle diyelim. Bu şu demek. Ameliyatsız bir şekilde 7 etkili tedavi yöntemini anlatıyorsunuz. Öyle diyelim. Tamam. Daha iyi olur. Hem geniş tutmuş olurum. Çünkü Peki. bu sayacaklarımın hepsi aşağı yukarı %60-70 etkili. 7'si de. Ama biz tekini yaparsak 100 kişiden 70'inde başarılı olacağız. Peki. Ama diğer birisini daha katarsak, birisini daha katarsak, 3-4 kombinasyonu beraber yaparsak işi %95'lere taşıyabiliriz. Ama ben bir uzman Yüzde- gözüyle bunu öğrenmek istiyorum Söyleyeceğim, gerçekten. tabii. Ameliyat olmadan. Tabii. Şimdi en basitinden manuel terapiyi sayayım. Yani burada başarı şansı nedir? %50. Bir hastada geçer, bir hastada geçmeyebilir. Yani bu kıtırdatma tedavisi. Kıtırdatma şart değildir burada da. Manuel terapi en basit yöntemdir. Ama manuel terapiyi de MR'ı görmeden, röntgeni görmeden yapmamalı. Hastada kaymaya neden olabiliriz, bel kaymasına. Veya bel kayması varsa onu artırabiliriz. İkinciye geçiyorum. Basitlerden gidiyorum şimdi. Proloterapi. Tek başına proloterapide iğneli serumla yaptığımız bir tedavi. Kirişleri güçlendirmeye yönelik enflamasyon ve kolajen üretimini artırıcı bir tedavi yöntemi. Bunun da başarı şansı %60'tır. %80-90 değildir. Hepsini yapıyoruz. Sonra biz nöroproloterapi yapabilirsiniz. O da serumla. Nöral terapi yapabilirsiniz. O bütün vücudu iyileştirici, katkı yapan bir yöntem. Kök hücre yapabilirsiniz. Egzozomlu tedavi yapabilirsiniz. Bunlar hep iyileştirici. Geliyorum şimdi radyo frekans, lazer ve ozon. Bunları sayayım. Şimdi radyo frekans ile lazerin genel olarak disk içine yaptığımızda etkisi ozonla beraber benzerdir. Buharlaşma deniliyor ama değil. Orada bir yıkım yapıyoruz. Suyu tutamaz hale getiriyoruz diski. Disk aynı şey gibi, dizinin içi gibi kansız beslenen bir doku. İyileşme potansiyeli zayıftır. Yani o yüzden de orada biz diskin içine girip de yakmayı çok öncelikli tercih etmiyoruz. Lazer de buna benzer bir. Lazer radyo frekansa göre biraz daha böyle masum kalıyor. Ozon da içeride buna benzer disk içinde ozon lizisleri diyoruz. Lazer lizis. Nükleoplasti adı altında yapılıyor bunlar. Ama şu var, hastayı hepsinde kurtarıcı değil, %70 başarı oranına sahip. Hatta yaşlandıkça bu oran düşer, %60-50'lere kadar düşebilir. Peki risk var mı bu anlattığınız yöntemlerde? İnvazif olanlarda risk var. Ne demek invazif? Radyo frekans, yani siz sinir bölgesine veyahut da diskin içine girdiğiniz şeyler invazif yöntemlerdir. Oralarda risk var. Sinire girebilirsiniz. Girmemek için tedbirler alıyoruz tabii ki. Ama veya siz yaparken bir kemik çıkıntı, osteofit diyoruz, kireçlenme. O çıkıyor karşınıza, orayı geçip yapamadığınız da oluyor. Geri çıkıyorsunuz, başarısız işlem olmuş oluyor. O yüzden hep böyle aslında şimdi biz omurilik bölgesine girip mi işlem yapalım, yoksa dışarıdan mı yapalım? Emin olun, omurilik bölgesine girip de yaptığımız işlemlerden
önce dışarıdaki işlemleri yapalım, daha başarılı sonuçlar elde ediyoruz. Peki. İnanın bana. O zaman şunu şöyle algılıyoruz. Yani ameliyatsız bir şekilde bu saydığınız yöntemlerle doğru hastaya doğru hastayı yöntem uygulandığında %99 kurtarabiliriz. yüz güldüren Aynen, sonuçlar tabii, var. tabii. Rakamı çok gerçekten yüksek söylediniz. Yüksek ama %99 gerçekten böyle. çok önemli. Peki Tabii. bu bel fıtığının bilgilerini cebimize koyalım sevgili seyircilerim. Şimdi gelelim diz ağrılarına. Çünkü bizim ayakta kalmamızı sağlayan en önemli etkenlerden bir tanesi de dizlerimiz. Ekran başında olup da ileri yaşta olsa dahi diz ağrısı çekenler varsa amcalar, teyzeler buradan size sesleniyorum. Lütfen burayı çok iyi dinleyin. Ameliyatsız tedavi yöntemlerini doçent doktor Ahmet İnanır'la konuşuyoruz. Şimdi mesela diz ağrısı ile ilgili bazı sorular hazırladım. Bana da gelen sorular var. Şu ilk sorum şu olacak. Her diz ağrısı çeken kireçlenme yaşıyor mudur? Yoksa onun altında farklı nedenler de var mıdır? Hayır, diz ağrısında menisküs olabilir. Neden? Çapraz bağ yırtıkları olabilir, iç yan bağ, dış yan bağ yırtıkları, bursitler olabilir. Dizin içinde ödem olabilir. Kemik iliği ödemi bile ağrı yapıyor. Veya şimdi hafif kireçlenmeler olabilir. Bu dizin alt kısmının kireçlenmelerinden önce diz kapağı kireçlenmeleri başlıyor. Bu En yaşla çok- mı ortaya çıkıyor hocam? Tabii kullandıkça gençlerde de başlıyor bu. Yaşla beraber de o doz artıyor. Yani yanlış kullandıkça mı dizini? Tabii yani bizim günlük nizami kullanımımızda bile diz eskiyecek. Tamam, ne yapmak lazım mesela? Dizin eskimemesi için nasıl bir önlem almak Şimdi lazım? şöyle sorayım size. Yani yüzümüzdeki kırışıklık 50 yaşına gelince mi başlıyor? Hayır. Tabii ki değil. 30'unda falan başlıyor. Bazılarında genetik varsa 25'inde başlıyor. Tabii. 20'sinde kırışık olan çocuklarımız var şimdi. Yavaş yavaş ama onun dozu kırışıklık derinliği artıyor. Burada da öyle. Diz kireçlenmesi bakın 20 yaşından sonra başlıyor artık yavaş yavaş. Hatta biraz daha gideyim 30 yaşından sonra 35'ten sonra bu belirginleşiyor yavaş yavaş artık. Peki mesela bu bahsettiğiniz ağrılara şu da eşlik edebiliyor. Bazen sizin de oluyor mu sevgili seyircilerimiz? Burası çok önemli. Bazen merdiven çıkarken ağrıyor, bazen merdiven inerken ağrıyor. Evet. Bu farklı hastalıklar mıdır yoksa Şimdi- aynı hastalık farklı tepki mi gösteriyor? Literatürde şöyledir. Yani tıbbi bilim camiasında böyle şöyledir. Yukarı çıkarken olan ağrı kireçlenmeye da atfedilir. İnerken olan ağrı özellikle menisküse atfedilir. Ama ileri evrelerde diz kireçlenmeleri başlamış, evre 3 ve 4'e gelmişse hem inerken hem çıkarken zaten ağrı olur. Peki diz kireçlenmesi olan hastalar yürümeli mi, yüzmeli mi, ne bileyim hangi sporu yapmalı? Yüzmeli. Hele kilolu ablalarımız bakın cidden kilosunu verinceye kadar lütfen suda yürüsünler. Suyun avantajı şu. Simitlerini kolunun altına takıp kilosunu verinceye kadar kilonun etkisini biz ortadan kaldırarak yürütmüş oluyoruz. Günlük işlerini yapsınlar evet ama çok ayakta fazla durmadan yine. Çünkü o kilonun şeyi yani düşünün ki bir ablada 20 kilo fazla varsa siz onu 3 ile 5 ile çarpın 60 kilo ile 100 kilo arasında 20 kilo için bir yük biniyor dize. Ve o diz kıkırdak ona dayanamıyor cidden. Yani ekstra bir ağırlık taşıyormuş gibi oluyorsun tabii, değil mi? bir tane damacana su aldınız mı hiç kucağınıza bilmiyorum. Ben aldım Almamış. denedim. Merdiveni çıkmak gerçekten zorlaştırıyor insanı o suyla. Ve 20 kiloluk 19 kilo damacanalar siz kiloluysanız siz o kiloyla bütün hayatınızı bir damacana fazla suyla ekstradan yük olarak taşımış oluyorsunuz. Diz de ona cevap olarak kıkırdağı incelterek veya bozarak gösteriyor. Peki Tepki bu veriyor diz. mesela tek dizde mi başlar? Her iki dizde aynı anda mı gelişir? Tek dizde başlayan da var. Her iki dizde aynı anda gelişen de var. Veya tek tük bakın istisnalar kaideyi bozmaz. Diz kireçlenmesi 80 yaşına gelmiş ama zayıfsa kilolular da genelde oluyor. Zayıfsa onlar da pek olmayabiliyor. Biraz olmuş ama evre 3-4 olmamış en azından. 80 yaşına gelmiş evre 2'de kalmış teyzelerimiz geliyor. Evet, evreler de şu anda ekranlarınıza gelecek. Aslında en önemli bilmemiz gereken şey bu evreler. Çünkü bu evrelerde hani hep duyduğumuz bir laf var ya sevgili izleyicilerim. Erken teşhis beraberinde erken tedaviyi gerektiriyor. Tabii. Şu anda ekranda gördüğünüz bu evrelerde
1 ve 2'de yakaladığınız zaman çok daha kolay tedavi daha ediyorsunuz. kolay, evet. Hatta bir tık ötesine gidelim. Hocam canlı yayınlarımızda bunu defa söyledi. Çünkü sizin de gerçekten bu konuyla ilgili çok özel canlı yayınlar yaptık. Dedi ki cildinize baktığınız gibi dizinize de bakın. Yani diz bakımınızı yapın. Evet. Onu da kaç yaş sonrası tavsiye ediyorsunuz? Ya genelde 35 yaş üzeri çok daha iyi olur. 40'ı geçmişse daha iyi. Ben geç uyandım. Yani 5-6 yıldır yapıyorum dizime bakım. Şu an hiç ağrım yok. Birçok arkadaşıma göre iyiyim. Yani ve kombinasyon yaptım kendi dizime de. Yani böyle 5-6 yılda bir yapacağım tekrar ki yani 80 yaşımda bile böyle bir ağrı çekmeyeyim istiyorum. Yani daha ağrılar olmadan bu Olmadan. kombinasyonları yapmamızda Evet. fayda var. Evet. Peki diyelim ki ağrılar var. Diyelim ki bizi izleyenler arasında ekran başına bu ağrıları çekenler, işte ağrı kesici alıp ağrıyı dindirenler var. Tabii. Şimdi bu sorum onlar için. Biz bunu tedavi ettirmiyoruz. Tedavi ettirmezsek ne olur? Evre ilerler. Yani daha ileri evre 4'e kadar gider. Sonra da yamulmalar başlar dizde. Ve şu var, protez de olsa bazı insanlar o ağrılardan kurtulamıyor. O yüzden lütfen dizimizi en azından evre 2'de kalacak şekilde bir düzenleme yapalım, bakım yapalım. Yani gençler, bizim yaşımızdaki insanlar filan mutlaka dizlerine önceden bakım yapsınlar. Hele ailesinde diz kireçlenmesi olanlar mutlak suretle dizlerine ön bakım yapsınlar. Evrelerin ilerlemesini engellesinler. Peki bu yani ekranda gördüğümüz bu evreler, birinci evre, ikinci evre, Evet. üçüncü evre, dördüncü evre. Dördüncü evre en ileri olan evre. Tabii. Yani dördüncü evrede olan kişi merdiven de inemiyor, merdiven de çıkamıyor değil mi? Zor olur. Çıkar iner ama çok zorlanarak çıkar iner. Burada bir şey belirtmek isterim. Şimdi evre 1-2 hasta diyelim ki. Evre 1 de olsa 2 de olsa. Biz orada yapılacak tedavilerde en basitler var, en güçlüler var. Aslında tedavide genel olarak doktor arkadaşlarımız güçlü tedaviyi tercih etsinler. Yani PRP ile hasta evet yani 6 ay 1 yıl gidebiliyor bazı. Bir kısmında da hiç etkilemiyor PRP. O zaman biz kök hücreye kayalım biraz daha. Rutinimize sokalım. Çünkü kök hücre PRP'ye göre çok güçlü. Kök hücre dediğiniz ne? Kök hücre ya karın yağından alınır ya da kemik iliği, leğen kemiğinden. Bizim leğen kemiğimizden oradan 2 dakikada alıveriyoruz. Ağrılı mı? Hayır ağrılı değil. Lokal anestezik yapıyoruz. O hasta duymuyor bile onu. Ama karın yağı biraz ağrılı oluyor. Şuralara falan ben kendim yaptırdığım için biliyorum. Kenarlara lokal anestezinin ulaşmadığı yerlere kanülün ucu gelince oralarda ağrı çekiyor. Bir de ondan sonra bile o işlem 15 dakika sürüyor. Biraz ağrılı oluyor. Siz uyutmuyorsunuz hastayı. Uyutursanız da uyku riski var. Anestezi riski var. O yüzden uyutmadan lokal anestezik yapıyorsunuz. Ama kemik iliği daha kolay. Ekstradan kemik iliği kök hücrenin içinde bone morphogenik protein denilen bir protein var. Bone kemik demek burada. Eklem iyileşmesinde bu faktör çok etkili. %100 hiçbir şey değil bunu belirteyim ama biz en güçlüsünü yapalım istiyoruz. Evet. Şimdi seyircimin de bu konuda çok sorusu var. Efendim çok teşekkür ediyoruz gerçekten programımıza gösterdiğiniz ilgiye. Onlar da araştırıyorlar ve araştırdıklarını soruyorlar. Bir seyircim diyor ki son zamanlarda o kadar çok araştırdım ki hidrojel, kök hücre, kitosan gibi yöntemleri de duydum. Ama aralarında ne fark var bilmiyorum. Hangisi hastaya daha uygun bilmiyorum. Evet. Ben hangisini yaptırmalıyım diye size soruyor. Bu ikisi kitozanla hidrojel birbirine benzer. Kitozan bir yılda bir tekrarlanan bir şey. Hidrojel ama uzun yıllar. Yani yapıcı, üreticinin söylediği şey şu, 10-15 yıl dizin içinde ölmeden kalır o. Ama kitozan bir yıl içinde makrofajlar dediğimiz şey, vücudun savunma hücreleri onu bir yıl içinde yiyip bitiriyor. Yılda bir tekrarlamak gerekiyor. Süresi hastaya göre değişebilir hepsinin de. Ama kök hücre tamamen farklı. Bunlar iyileştirici yönü zayıf olan jeller. Ve evre 3 ve 4 için kullanılıyor. Ama kök hücre evre 1'den 3'e kadar iyileştirici gücü olan bir kapasite. Daha mı etkili yani? Tabii iyileştirmek için kullanıyoruz. Ama evre 4'te kök hücre yapılır mı? Hayır. Çünkü o evre 4'te toprak kalmamış.
Kemikler kaya olarak çıkmış ortaya. Kayaya tohum ekemiyorsunuz. Orada ne O yüzden- tedavisi uyguluyorsunuz? O yüzden orada hidrojel veyahut da kitozan. Hidrojel. Ama hidrojelle ilgili bir soru var. Onu hemen bulayım hocam. Sizinle paylaşan Fatma Hanım'ın sorusu. Ekran başına sevgilerini göndermiş size de. Biz de kendisine acil şifalar diliyoruz. Diyor ki hidrojel tedavisi olmak istedim ama bunu yaptırırsam bir daha ameliyat olamazsın demişler ona. Bu hani gerçekten hani bazı periferde bunu kullanan doktor arkadaşlarımız var, ortopedistler. Ama şu var, bunu söyleyen bir hoca. Ve bir sürü üniversitede de hidrojel veya kitozan yapılıyor. Ve burada zaten yaptığımız eklemin yüzlerinin çoğu kesiliyor. Evet. Oraya metal konulacak. Kalan kısımda sinovia biraz kalır, orayı da temizleyivermek 5 ila 15 dakika sürer. Bu kadar. Ve Yapılabilir yani hidrojel ameliyat. yapılana da, kitozan yapılan hastalara da protez yapılıyor zaten. Şu an yapılanlar var. Evet. Şimdi aslında hidrojel tedavisi ekranda seyircimin de kafasında çok daha yani bu Evet. tedavi şekli otursun diye sizden rica edeceğim. Şimdi böyle bir diz arasına bir sıvı enjekte ediyorsunuz. Ekranda görüyorlar. Hocam Evet. anlatırsanız etkisi Şimdi- ne kadar sürüyor? Cilt için bir yabancı madde olabilir mi? Diz arasına sıktığınız işte şimdi ekranda görüyoruz bu sıvı oradan başka bir yere kaçar mı? Vücutta yürür Hayır. mü? Oradan başka bir yere kaçmaz. Dizin kapsülü var. Kapsül fıçı gibidir, sağlamdır. Trafik kazasında filan ancak diz eklemi kırılırsa filan ancak yırtılacak bir şey. O kadar mukavemetli bir şey. Onun içine enjektörle girip fıçının içine verir gibi veriyoruz biz onu. Oradan hiçbir yere gidemez. Ne kalbe ne başka bir yere hiçbir yere gidemez, akamaz da. Orada devamlı kalır. Su birikiyor hatta suyu çekiyoruz, hidrojeli bile çekemiyoruz. Öyle bir şey. O mavi gözükmesinin sebebi boya katılmış olduğu için orada. Normalde şeffaf bu yaptığımız işlem. Dizin içine veriyorsunuz ve hasta kalktığında hemen o etkiyi görüyor. Yani bu ekranda Ama- gördüğümüz bu tedavi şekli muayenehane ortamında yapılıyor. Zaten muayenehanede yapıyoruz. Ameliyathaneye falan hiç gerek yok bunda. Kalçaya iğneyi biz muayenehanede yapmıyoruz. Evinde bile yapıyoruz hastanın. Sterilizasyonu yaptıktan sonra muayenehanede yapılır. Peki Vallahi. hasta yürüme zorluğu ile size geldiği zaman ki dizde özellikle ileri safhalarda gerçekten çok zorlananlar var ve şu anda seyircim soru yağmuruna tutuyor beni. Allah'ımdan herkese şifa diliyorum. Amin. Çok önemli çünkü ağrınız neredeyse böyle canınız orada Tabii. atar. Şimdi bu bahsettiğiniz hidrojel tedavisi hani yürüme zorluğu çekip de geldikleri zaman uyguladığınız andan itibaren hasta acıdan, ağrıdan ne zaman kurtuluyor ve ne zaman rahat yürüyebiliyor? Bunu hemen kurtuluyor. Hemen rahat yürüyor. Biz hep şu ikazı yapıyoruz hastalarımızla. Yani buna güvenmeyin, kilolarınızı verin ki uzun vadede böyle iyi olun diye uyarıyoruz. Sonra bile. bu tedaviyi yaptıktan sonra Tabii. yaşam şeklinde değiştirmek Değiştirmek gerekiyor. gerekiyor. Hastalarla el birliği yapmamız gerekiyor. Çoğu hastamız kilo veremiyor, vermiyor ya da. Ama belki hocam şundan yani ileri yaşta olup da bir de kilosu olup da yürümekte zorlanıyorlar ama siz bu tedaviyi yaptıktan sonra dizler de daha güçlü olursa onlar da daha rahat yürüyecekler. Bu bir Çoğu- zincir gibi yani. Tabii ekstradan çoğu hastamızın şu quadriceps kası güçsüz. Egzersizle onu pazu gibi güçlendirmek lazım ki sadece kemiğe binmeyi biz ekart edelim, ortadan kaldıralım. Evet. Yani bir payanda olarak kaslarını güçlendirmeliler, tendonları güçlü olmalı ve üstte yükün atılmış olması lazım. Hep insanlar şunu düşünüyor, sadece yürürsem kilo veririm. Hayır, yani başka türlü şekillerde de kilo verilebiliyor. Yeter ki biz öğünlerimizi ayarlayalım, diyetimizi ayarlayalım. Yani zaten yaşlı bir insanın diz kireçlenmesi, yürüme yavaşlığı çok kilo verdirmez. Ama havuzda su direncine karşı yürürlerse daha iyi kilo verebilirler. Şimdi Mehmet Bey'in bir sorusu var. Çok samimi bir şekilde şunu soruyor. Diyor ki yani ben diz kireçlenmesiyle ilgili özellikle hidrojeli araştırdım. Bazı doktorlar fayda etmez demiş. Zaten şöyle, protez her hastaya faydalı mı? Değil. Bazılarında protezsiz günlerini arayan insanlar oluyor. Veya o da tam sonuç tabii vermiyor tabii. siz kök hücre de %100 etkili diyemeyiz. Hidrojel için de herkese %100 etkili. Bazı hastalara zaten diyoruz biz. Siz protez riskine girin. Lütfen protez olun siz. Bu size yaramaz diyoruz. Yani haklılık payı burada var. Ama çoğu hastaya iyi geliyorsa iyidir bu.
Aslında siz diyorsunuz ki hocam günlük yaşamınızda değiştireceğiniz bazı davranışlarınız sizi bu diz ağrılarından da kurtarır. O zaman şöyle yapalım. Günlük yaşamda ne yapıyorsak dikkat dikkat tehlike çanları çalıyor. Diziniz ağrıyorsa dizinizi daha da hasta yapıyorsunuz. Nelere dikkat etmeniz gerekir dersek bir kısa aram var müsaade ederseniz. Kısa aranın ardından buradayız. Aman diyelim, dikkat diyelim. Gün içerisinde yaptığımız hangi davranışlar dizimizi daha da hasta ediyor onu sizden öğrenelim. 1. Kilo ile yürümek. Fazla kilolarla yürümek dizi daha çok bozar. 1. Çok merdiven inip çıkmak bozar. Dizimizin üzerine kıvırarak, hele hasarlı diz, kireçlenmeli dizde namaz kılmayı bile sandalyede veya kanepede oturarak yapmak iyi. Kırmadan yapmalı. Dizimin üzerine çömelerek yer silmek veya dizi çok eğip kalkmak, eğilip kalkmak. Bunlar hep hem beli bozar hem dizi bozar. Peki. Hocam çok teşekkür Ben ediyorum. teşekkür ederim. Doçent Doktor Ahmet İnanır, Türkiye'yi ağrılardan kurtaran doktor. Sosyal medyasından hocamın sorularınızı sorun. Söz aldım sizin için. Bütün soruları cevaplayacak. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum teşekkür kıymetli ederim. hocam. Sağ olun. Efendim ağrısız güzel günleriniz olsun. Yarın aynı saatte görüşmek ve buluşmak üzere. Hoşçakalın.